Fırın kullanmadan çok lezzetli porsiyonluk tatlı hazırladım. Gerçekten muhteşem oldu. Bunu ister kalabalık misafirlerinize, isterseniz de kermese yapabilirsiniz. Ben oğlumun sınıfı için hazırladım. 2 ölçü yaptım. Buyurun yapımına geçelim. Tatlımız için öncelikle klasik bir muhallebi hazırlayalım. 2 ölçü yapacağız dediğim gibi. Genişçe bir tencerenin içerisine 2 su bardağı toz şeker, 2 çay bardağı un, 2 çay bardağı nişastayı alıyorum. İlk etapta bu 3 malzemeyi çırpıcıyla biraz karıştırıyorum. Daha sonra 2 litre süt ekleyeceğim. Kullanmış olduğum su bardağımın ölçüsü 200 mililitre, çay bardağımın ölçüsü de 100 mililitredir. 2 litre süt ve 2 adet yumurta sarısını ekledikten sonra ocağa almadan önce pürüzsüz olana kadar güzelce karıştırıyorum. Bu aşamada güzelce karıştıralım. Daha sonra ocağa alıp sürekli karıştırarak, burası çok önemli, kesinlikle ocağın başından ayrılmayalım. Sürekli karıştırarak orta ateşte katılaşana kadar pişirelim. Muhallebimiz artık katılaşmaya başladı. Dilerseniz muhallebiyi bir gece öncesinden de hazırlayabilirsiniz. Çünkü soğuduktan sonra kullanacağız. Muhallebim artık hazır. Şimdi ocağın altını kapatacağım. Lütfen kıvamına dikkat edin. Bu şekilde katılaşması gerekiyor. Ocağın altını kapattıktan sonra ara ara karıştırıyorum. Şöyle bir ılınana kadar. Daha sonra üzerine bir gıda poşeti kapatıyorum ki kabuk tutmasın. Eğer üzerini gıda poşetiyle kapatmazsanız kabuk tutacaktır ve sonrasında da istediğimiz kadar mikserle karıştıralım. Yine o kabuklar kötü bir görüntüye neden olabilir. Buna dikkat edelim lütfen. Muhallebimizi pişirip üzerini kapattıktan sonra kenara alalım ve iyice soğumasını bekleyelim. Biz de bu arada diğer malzemeleri hazırlayalım. 2 ölçü yapacağımız için 2 paket kedi dili bisküvisi kullanacağız. Her bir paketin içerisinde de 2 küçük paket kedi dili bisküvisi var. Yani her küçük pakette 12 tane var. Bir paketin içerisinde de, yani büyük paketin içerisinde de 24 adet kedi dili bisküvisi oluyor. Biz toplamda bu ölçüler için 48 adet kedi dili bisküvisi kullanacağız. Şimdi hemen tarifimizde kullanacağım kapları da sizlere göstermek istiyorum. Bu şekilde sert plastikten yapılmış bardaklardan aldım ve kaşık aldım. Dediğim gibi sınıfa götüreceğim için bunları böyle hazır bir şekilde aldım. Ama bunlar ambalajcıdan alındığı için içime sinmedi. Hepsini tek tek güzelce yıkadım. Yıkadıktan sonra da temiz bir bezin üzerine tek tek dizdim ki kurusunlar. Bardakları ve kaşıkları güzelce yıkadım. Şimdi bunları kenara alıyorum. Hemen kremamızın yapımına devam ediyorum. Başta klasik bir muhallebi yapmıştık. İyice soğuduktan sonra şimdi bunu çok lezzetli bir pastacı kremasına çevireceğiz. 2 ölçü yapacağım için tencerem küçük gelecekti. Hemen tüm muhallebiyi hamur yoğurma makinesinin haznesine alıyorum ve üzerine 2 paket toz krem şanti ekliyorum. Yani 2 küçük paket toz krem şanti. Bu paketlerin içerisinde 2 adet oluyor. O 2 paketi kullanmış oldum. 2 su bardağı da sütü, soğuk sütü ekledikten sonra orta derecede yaklaşık 4-5 dakika boyunca çırpmaya bırakıyorum. Muhallebimiz, yani pastacı kremamız çırpılırken biz de hemen kedi dili bisküvilerini hazırlayalım. Bisküvileri ıslatmıyoruz. Her bir parçasını yaklaşık 5-6 parçaya elimizde böldükten sonra hazırlıyoruz. Merak etmeyin, pastanın içerisinde yumuşacık oluyor. Bu konuda içiniz rahat olsun. Sanki pandispanya yapmışsınız gibi bir havası ve tadı oluyor. Tüm kedi dili bisküvilerini bu şekilde parçaladım. Hemen kremayı kontrol ediyorum. Çok güzel bir şekilde çırpılmış. Makineyi kapatıyorum ve hazırlamış olduğum tüm kedi dili bisküvilerini muhallebinin, yani kremanın içerisine aktarıyorum. Daha sonra güzelce karıştırmamız gerekiyor. Bu karıştırma kısmı çok önemli. O yüzden eğer sizler de benim gibi çok ölçülü yapacaksanız genişçe bir kap seçin ki rahat bir şekilde karıştırabilirsiniz. Tabi dilerseniz bu malzemeleri yarıya düşürerek de bir ölçüde yapabilirsiniz. Şimdi bu pastacı kremasını ben biraz fazla yaptığım için, yani 2 ölçü yaptığım için hamur yoğurma makinesinde çırptım. Mikserle de çırpabilirsiniz. Diyelim ki geniş bir kabınız yok. Ne yaparsınız? Bunu 2 tencerede ayrı ayrı yaparak da hazırlayabilirsiniz.
Kedi dili bisküvilerini pastacı kremasının içerisine alıp güzelce karıştırdıktan sonra şimdi sırayla bardaklara diziyorum. Yaklaşık 2-2,5 yemek kaşığı kadar bardaklara alıp üzerine düzeltiyorum ve toplamda 36 tane bardağa bölüştürüyorum. Biraz daha az eklerseniz yaklaşık 40 bardak kadar da, yani 40 porsiyonda çıkabilir. Bizim sınıf mevcuduna göre ben hazırlamış oldum. Hepsini hazırladıktan sonra şimdi de ev yapımı çok lezzetli bir çikolata sos tarifi hazırlayalım. Ev yapımı çikolata sosumuz için uygun bir tencerenin içerisine 4 yemek kaşığı un, 4 yemek kaşığı kakao ve 4 yemek kaşığı toz şekeri alıp şöyle bir karıştırıyorum. Daha sonra üzerine 4 su bardağı süt ekliyorum. Sütü ekledikten sonra ocağı açmadan pürüzsüz olana kadar karıştırıyorum. Daha sonra ocağı açıp orta ateşte sürekli karıştırarak katılaşmasını bekliyorum. Bu aşamada da yine ocağın başından ayrılmayalım lütfen. Sürekli karıştırarak pişirmemiz gerekiyor. Hem yaptığım bu çikolata sos tarifini hem de pastacı kremasını dilediğiniz pastalarınızda gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Dediğim gibi ben biraz ölçüyü fazla yaptığım için sizler bu ölçüleri yarıya indirerek de yapabilirsiniz. Her iki tarifte garantilidir, gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Çikolata sosumuz katılaşmaya başladı. Bu kıvama geldikten sonra ocağın altını kapatıyorum artık ve içerisine 50 gram tereyağı, 1 çay bardağı da damla çikolata ekliyorum. Daha sonra sosun sıcaklığıyla hem çikolata hem de tereyağı eriyene kadar karıştırıyorum. Ara ara karıştıralım ve ılınmasını bekleyelim. Bunun da yine üzerinin kabuk tutmaması için ara ara karıştırmamız gerekiyor. Bu sosumuzu soğutmayacağız. Ilıkken bardaklara dökeceğiz. Sıcakken dökmeyelim lütfen. Çünkü bardaklar zaten plastik. Ilınmasını bekleyeceğiz ama tam da soğutmayalım ki bardağı aldıktan sonra güzel bir kıvam ve kalıbını tutsun. Yine her bardağın üzerine yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar çikolata sosundan alıyorum. Biraz elimle hafif sallıyorum, düzeltiyorum ve kenara alıyorum. Tüm bardaklar bitene kadar aynı şekilde hazırlıyorum. Bir de eğer pastacı kremasının içerisine krem şanti eklemek istemezseniz süt kreması da ekleyebilirsiniz. Onu da hemen ölçüsünü sizlere söyleyeyim. Yapmış olduğum bu ölçüler için 2 paket süt kremasına 1 su bardağı süt ekleyerek o şekilde çırpın. Yani biz toz krem şanti için 2 su bardağı süt kullanmıştık. Eğer süt kreması ekleyecekseniz 1 su bardağı süt yeterli olacaktır. Çikolata sosunun hepsini bardaklara paylaştırdıktan sonra buzdolabına aldım ve bir gece boyunca buzdolabında dinlendirdim. Bunu mutlaka yapalım. En az 5 saat boyunca dinlendirmek gerekiyor. Ben bir gece öncesinden hazırladım ve bir gün sonra sizlere kıvamını göstermek istiyorum. Tek kelimeyle efsane oldu. Porsiyonluk verdiğim ölçülerden ben 36 adet pasta çıkardım. Sizler bardağa daha az eklerseniz 40 tane de çıkabilir. Gerçekten efsane oldu. Gönül rahatlığıyla ölçülerin dışına çıkmadan deneyebilirsiniz. Kedi dili bisküvisi de yumuşacık oldu. İçiniz rahat olsun. Bugün sizlere oğlumun sınıfı için hazırlamış olduğum pasta tarifini yaptım. Bu tarifi deneyecek olanlara şimdiden afiyet şifa olsun. Beni buraya kadar sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere.